Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak endeksteki seyirler negatif tarafa mı döndü? Borsa İstanbul Yüz Endeksi %0,73 düşüş ile 1423 puan seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz ise 12,7 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Endekste gün içerisindeki oynaklık devam ederken ilk olarak hafta içerisinde 1450 destek seviyesinin kırılması ile ve dün 1435 seviyesinin üstünde bir kapanışın gelmemesiyle birlikte satış baskılarının arttığını görüyoruz. Açıklanan verilere bağlı olarak endekste bir hareket görülürken şu an için endeksin yukarı taşıyacak bir gelişme de görülmüyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün açıklanan sanayi üretimi Ağustos ayında ham madde tedariklerinde yaşanılan sıkıntı, istihdamın güçsüz seyretmesi ve IDEA kasırgasının etkisinin sürmesiyle birlikte piyasa beklentilerinin altında kaldı. Sanayi üretimi Ağustos ayında %0,4'lük artış gösterirken imalat sanayi üretimindeki güçlü seyirde yavaşladığını gördük. Kapasite kullanım oranlarına bakacak olur isek, eğer Ağustos ayında çok hafif bir yükselişle 76,2'den 76,4'e yükselirken önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında açıklanan son verilere ilişkin Başkan Jerome Powell'ın neler söyleyeceği piyasalar tarafından yakın takip ediliyor. Sadece sanayi üretimi verisi değil, tarım dışı istihdam ve işsizlik maaşına başvuranların sayısı da zaman zaman beklentilerin altında kalması, Delta varyantı kaynaklı risklerin göz önüne sermiş oldu. Bir diğer önemli konu ise açıklanan bu veriler sonrasında varlık alım programının hangi tarihlerde açıklanmasının muhtemel olması, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklamalarda dijital Türk lirası ile ilgili çalışmalara devam edildiği ve çalışmalar kapsamında Aselsan, Havelsan ve TÜBİTAK Bilgem ile mutabakat imzalandığı belirtildi. Ar-Ge çalışmaların devam ettiği vurgulanırken mutabakatı imzalayan taraflarla birlikte teknolojik test aşamasına geçildiği de belirtildi. Öncelikle yapılacak olan testlerin dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulamaları testleri öncelikli olacak. Elde edilecek sonuçlar sonrasında katılımcı sayısında artışa gidilecek ve dijital Türk lirası ile ilgili çeşitli testlere de imza atılacağı ifade edildi. Projenin 2022 yılında kamuoyuyla paylaşılması da planlar çerçevesinde. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, küresel ekonominin salgın sonrasında 2021 yılını %5,3 büyüyerek yaklaşık 50 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirmesi beklenirken, açıklanan raporda açıklanan mali teşviklerin ekonomik toparlanma üzerindeki etkisinde olduğu ve başarılı bir aşılama dönemini geçiren ülkeler sayesinde bu yılın sonuna doğru toparlanmanın sağlanacağı da ifade edildi. Her ne kadar ekonomi toparlanmış gözükse de düzensizliklerin var olduğunu ve hane halkının salgın dönemi içerisinde daha zor durumda kaldığı öngörülüyor. Toplumda gelir dağılımında ciddi bozulmaların ortaya çıktığı çeşitli akademik makalelerde yer alırken 2020 yılında salgına bağlı ekonomik durgunluk küresel finans kriziyle karşılaştırıldığında çok daha etkili olduğu görülüyor. Küresel finans krizinin sektörün yoğun olduğu bölgelerde daha güçlü hissedilmesi,
önemli etkenler arasında yer alırken, yaz aylarında ekonominin yeniden açılması, turizm sezonu ve şimdi de okulların açılmasıyla birikimli olarak vaka sayılarındaki artışa yol açtı. Son 24 saat içerisinde 28.224 vatandaşımız yeni vaka sayısı olarak açıklanırken 248 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Tam anlamıyla aşılanmış kişilerin nüfusu oranı ise %66,35 seviyesine yükseldi. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon yıllık bazda %5,3 olarak açıklanırken çekirdek enflasyondaki yıllık artış ise %4 olarak gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri hafta başında 1,34 seviyesinde işlem görürken dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi sonrasında 1,26 seviyesini de test etti. Özellikle çekirdek enflasyonun beklentinin altında kalması, gelecek hafta gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde piyasalar tarafından sakinlikle karşılandı. Delta varyantı kaynaklı koronavirüs vakalarındaki artış, ekonomide belirsizliklerin artmasının ons altın üzerinde pozitif etkisinin sürdüğünü görüyoruz. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesi durumunda 1800 dolar ve 1810 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 1780 ve 1770 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunun beklentilere paralel %5,3 seviyesine gerçekleşmesinin ardından ons altında yukarı yönlü hareketlerin gerçekleştiğini gördük. Ons altın 1800 dolar seviyesinin tekrardan yukarı yönlü kırması ile ilerleyen günlerdeki fiyatlamalar için önemini koruyor. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 490 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 480 ve 475 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise İngiltere'de tüketici fiyatlarındaki artış hız kazanmayı sürdürürken Ağustos ayı içerisinde tüketici fiyatları aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise %3,2 olarak açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde sanayi üretimi yıllık bazda 5,95 seviyesinde gerçekleşirken Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,3855 ve 1,3880 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,38 ve 1,3780 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar-yen paritesinde ise dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri sanayi üretimini yakından beklentilerin altında aylık bazda 0,4 olarak açıklanması
Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon oranı beklentiler dahilinde yıllık bazda %5,3 seviyesinde gerçekleşmesiyle birlikte açıklanan verilerin ardından dolar endeksindeki değer kazanımlarının yaşandığını gördük. Japonya'da açıklanan sanayi üretimi Temmuz ayında %1,5'luk azalış gösterirken dolar-yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 110 ve 111 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 109 ve 108 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take